Manzaraya yabancı değilsiniz. Burası benim evim. Alt kattan üst kata çıkan merdivenlere oturuyorum bazen ve sizlerle merdiven muhabbetleri yapıyorum. Dün cuma namazından sonra Dunkin' Donut'ta bir arkadaş grubuyla bir araya geldik. Kahve içiyoruz. Yanına almış olduğumuz bagel'larla beraber muhabbet ediyoruz. Yıllar önce kendisini tanıdığım, sanıyorum 20 yılı aşkındır. Bir yurt dışı seyahati esnasında tanımıştım. Böyle takım elbiseli ve kravatlı, hayatım boyunca da hep öyle gördüm son dönemler hariç. Hizmet hareketinin hem ikbal dönemini hem de idbar dönemini görmüş. Yüzü hiçbir zaman için sirke satmayan, sürekli gülen ve gülüşünden güller kokan, güller açan bir insan. 2016 hadisesinden sonra buraya geldi. Burada çok ağır işlerde çalıştı. Mermer işinde çalıştı, başka şeylerde çalıştı ve halen daha devam ediyor. Kendi hayatını kendi kazanıyor. Ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Hiç kimseye yük olmama onun şiarı olmuş. Allah ebedlere kadar razı olsun. Bilmiyordum ama onun bir hobisi varmış, balık tutmak. Tuttu bana bir tane fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta uzun bir balık, oldukça büyük bir balık. Meğer ki olta ile tutmuş ve 38 inç büyüklüğünde. 42 inç olunca onu geriye bırakmak zorundaymış çünkü kurallar öyleymiş. Fakat bu hobisini tek başına gerçekleştirmiyor. Mutlaka yanına arkadaşlarını alıyor. Sevdikleri dostlarını alıyor. Belki bir kayıkla, belki bir küçücük tekneyle açılıyor. Belki kenardan oltayla tutuyor. Ben o detaylara vakıf değilim. Ama haftada bir mutlaka gidiyormuş ve öyle büyük büyük balıklar tutup geliyormuş. Yanında götürmüş olduğu insanlara da tutturuyormuş. Her neyse bu insanın bu hobisini gerçekleştirirken, yani hayata asılmasına yardımcı olabilecek böyle bir şeyle uğraşırken yapmış olduğu bir başka şey daha var. Kendi evladı yaşındaki, kendi kızı ve damadı yaşındaki insanlara da hadi siz de gidelim diyor. Yani onlar için bir ayrı kapı açıyor ve gençler tutuyor, o arkadaşımızla beraber zaman zaman balığa gidiyorlar ve balık tutma onların da hobisi haline geliyor. Fakat başlarında böyle bir abileri olunca, böyle bir usta çırak ilişkisi olunca o insanlar, yani o gençler belki sanal dünyanın bağımlılığından kurtuluyor. İşte burası önemli. Neden? Zira geçenlerde bir baba bu arkadaşımıza telefon etmiş. Hani o götürmüş olduğu gençlerden bir tanesinin babası ve demiş ki Allah senden razı olsun. Evet, bir hobi kazandırdın benim çocuğuma ama ondan çok daha önemlisini biliyor musun? Ne? Onu sanal bağımlılıktan kurtardın. Değerli dostlar, günümüz dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesi bu maalesef ve maalesef. Bizler o dönemlerin insanları değiliz. Yaşı 60'ı aşmış kişiler olmamıza rağmen, ama buna rağmen bizde de var bu sanal bağımlılık hastalığı tabiri caizse. Ben o arkadaşımızı kutluyorum. Bunu sizinle paylaşmamın sebebine gelince bu türlü hobileri olan insanlar, bu türlü faaliyetler yapan insanlar, bu türlü alışkanlıkları olan kişiler biraz da bu gözle çevrelerine baksalar, genç kızlarımızla, genç erkeklerimizle acaba onları da hayata bu noktada hazırlama açısından bir destek olabilirler mi? Bir el atabilirler mi? Baksanıza baba ne kadar müteşekkir, sanal bağımlılıktan kurtardığı için oğlunu. Evet, bir hastalık bu maalesef. Bu hastalığı ancak el ele, omuz omuza, yan yana, birlikte çalışarak aşabiliriz. Bana çok önemli geldi bu. Çok güzel bir örnek geldi ve bu örneği sizlerle paylaşmış oldum.
Keşke her birerlerimiz böyle bir şeyler yapabilse. Mesela bir başka arkadaşımız var. O da hiking yapıyor. Yani çok küçük bir şekilde başladı. Bu çevredeki 2 millik, 3 millik, 4 millik alanlarda hike yapıyordu. Şimdi bütün Amerika'da hike yapıyor. Gidiyor oralarda yatıyor. Hike gruplarına katıldı. O da yanındaki insanları, beni de götürmüştü bir defa, oradan biliyorum. Yanındaki insanlara böyle hiking elbiseleri aldırıyor, çomakları aldırıyor ve gerçekten gerçekten çok güzel alışkanlıklar kazandırıyor ve geniş bir çevre edinmesine de vesile olabiliyor. Düşünelim derim. Düşünün derim. Bunun bir hizmet kapısı olacağını katiyen unutmayalım derim. Tabii ki son tahlilde karar sizlerin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu hobiler insanları hayata bağlayan önemli unsurların başında geliyor ve fıtrat yalan söylemiyor.